Hoş geldiniz. Bu videonun konusu dünyayı kim yönetiyor? Üçüncü video. Birinci video gördüğünüz gibi ilk önce neleri öğrendik? Parayı öğrendik, finansı. İkinci videoda işin biraz daha detayına girdik. Ne oluyor onları öğrendik. Şimdi geldik üçüncü videoya. Daha aileler var, markalar var ama üçüncü video önemli. Niye? Çünkü Henry Kissinger'ın söylediği harika bir laf var. Diyor ki petrolü yönetmek diyor ulusları yönetir. Ama gıdayı yönetirseniz dünyayı yönetirsiniz. Gıda çok önemli. Biz bugün gıda, tütün, ilaç sanayiyi inceleyeceğiz. Şekere falan da değineceğiz. Böyle bakalım kimlerden ne para kazanıyor da ne oluyor da dünyayı yönetmek bu kadar kolaylaşıyor? Neden gıdayı yönetmek bu kadar önemli? Burada şunu unutmayın. Gıda dediğimiz şey böyle dedenizin yediği domates falan değil. Salatalık, acur, hıyar falan değil. Gıda dediğimiz şey sizin yediğinizi sandığınız ve marketlerde gördüğünüz zırvalıklar. Bakalım gıdayı kim yönetiyor? Hoş geldiniz. Şimdi şunu anlamamız lazım. İnternette böyle her şeyi çözdüğünü sanan saçma sapan makaleler dolaşıyor. Bir tanesine ben de denk geldim. Bir tane patates yazmış. Güya işte Rockefeller bütün her şeyi itiraf etmiş işte. Komple söylemiş ama. Yani metni gördüm, gözümle güldüm. Çünkü yani gözüme inanamadım. O kadar böyle güzel yazılmış ki. David Rockefeller'ı biz yerden yere vuran biziz. 2 videodur, 3 video, daha 6 video daha var. Rothschild'lar, işte Warren Buffett'lar bilmem neler. Ama Rockefeller gibi bir adam kalkıp da böyle salakça ben bunların hepsini yaptım, Türkiye'deki darbeyi de ben yaptım diye böyle saçma sapan bir itirafta bulunmaz. Bunu yazan patates düşük IQ'lu seviyor, heyecan seviyor ve işin kötüsü bakın bunu geçiyorum. 2 tane ciddi olması gereken haber sitesi de bunu kaynak olarak almış. Arkadaş ben size bir şey gösterirken şeye dikkat ediyorum. Kaynağı dünyada tanınan bir yer olsun. Yani bir gazete bunu yayınlıyorsa çocukluk bu. Bir şey demiyorum. Başlayalım. Başlamadan bazı isimleri bilmemiz lazım. Henry Kissinger, Nelson Rockefeller. Rockefeller'ların böyle haylaz olanı. Normalde Rockefeller ailesi çok göz önünde olmayı sevmez. Nelson Rockefeller kafayı yemiş. Amerika başkanı olacağım, orada olacağım, bana ne bana ben de oynayacağım. Deli bir adam. Bir başka bilmeniz gereken isim mutlaka Bill Gates. Tabii ki. Markalar var. Syngenta, Monsanto, Philip Morris, Pfizer falan böyle bağlayacağım. Yani Rockefeller'ın falan bunlar. DuPont, Dow Chemical. Bunların hepsini tek tek göreceğiz. Yani ben söyledikçe bunlar aklınızda düşünün. Syngenta falan böyle dünyadaki gıdayı yöneten, tarım ilaç sanayisini falan yöneten firmalardan birisi. Türkiye'den Adnan Menderes. Adnan Menderes'in vatana ihaneti o kadar büyüktür ki birazdan göreceksiniz Türkiye için neler yapmış. Türkiye'nin tarımını bitiren kişidir. Öyle söyleyeyim size. O kadar büyüktür vatana ihaneti. Göreceğiz, acele etmiyoruz. Hitler ve Bill Gates. Şimdi bu adamlar çok önemli. Çünkü Hitler gibi bir insanın Rockefeller gibi Amerikalı bir insana bağlanması ki Yahudileri katleden bir insanla Yahudi olduğu sanılan bir insanın bir arada buluşması ilginç. Çünkü Hitler'i finanse eden kişilerden birisi Rockefeller'dır. Yani Yahudilerin o kadar öldürülmesini neden Rockefeller'lar destekledi göreceğiz. Her şeyden önce dünyada bir pasta var. Ne pastası? Food yani yemek yani gıda. Gıda pastasından para kazanan ülkeler var. Türkiye'nin dış borcunu biliyorsunuz. Biz bugün yani 50 milyar doları bile araştırırken 200-300 milyar dolar bizi çok rahatlatır. Ama Amerika'nın bir yılda gıda sanayisini kontrol ederek, yemeği kontrol ederek kazandığı para 150 milyar dolar. Şu an ekranda görüyorsunuz. Dünya lideri Amerika. Hemen ardından Netherlands, Hollanda geliyor. Hollanda'nın nasıl birinci olduğunu biliyoruz tarım ihracatıyla. Türkiye'nin nasıl Hollanda'ya ürün yollayıp Hollanda'nın 6 katına sattığını tarım videosunda sizle konuşmuştuk. Almanya geliyor ki Hollanda ile Almanya Avrupa Birliği'ne satarak kazanıyor. Diğer ülkeleri görüyorsunuz sırayla. İlk 15'te değil ilk 20'de bile Türkiye yok. Hemen ardından size bir başka ilişkiyi göstereceğim. Dünyada otizmin görülme oranının artışı. Birazdan bu otizmin görülme oranını gıdaların çeşitliliğine, sahte yapay gıdaların artışına ve özellikle plastik pet şişelerin ve tarımda kullanılan bazı zararlı malzemenin artışına bağlayacağız. 1970'lerde otizm 10 binde bir gözükürken bugün 60 çocukta bir otizm görülebiliyor ülkesine göre. Yani gıdaları değiştirerek, yemekleri, besinleri değiştirerek, sahte gıdalar üreterek ve bunları annelere dürttürerek bu bisküvi çok güzel, bebekleriniz kesin yemeli ya da doğumdan önce siz bunları yiyin
ya da ambalajlı gıdalar beslenen otizm dünyada çok sık görülmeye başlandı. Bu kadar mı? Şimdi ekranda bir şey daha görüyorsunuz. Bu da dünya nüfusunun niyeyse hızla azalması. Yani doğurganlığın dünyada hızla azalması. 1950'den günümüze kadar 2005, 2010 hatta 2020'ye kadar nasıl düşüyor? Sonrasında da tahminen hedefli olarak nasıl düşürülmek isteniyor rakamları görüyorsunuz. Yani gittikçe dünyanın doğurganlığı çocuk sayısı da kadın başına düşen çocuk sayısı da gittikçe azalıyor. Bu bir tesadüf değil. Bu Rockefeller'ların zamanında Ford'larla birlikte, Ford ailesiyle birlikte Ford Vakfı'yla Rockefeller Foundation, Ford Foundation yani vakıfları bir araya gelip anlaşmaya varıyorlar. Diyorlar ki dünyadaki nüfusu kontrol etmemiz lazım. Bu kadar fazla nüfus işimize yaramaz. Üstelik para harcamayacak, petrol tüketmeyecek, petrol türevi pet şişeden su içmeyecek, petrol türevi tarım ilaçlarını ve yapay gıdaları yemeyecek insanları ne yapalım biz? Mesela şöyle Afrika'da ilginç bir çözüm olmayan bir hastalık çıksa ilginç olmaz mı? Ya da dünyanın geri kalanında kanser türü bazı şeyleri biz arttırsak harika olmaz mı? Burada mesela Standard Oil Rockefeller'ların para kazanmasının başıdır değil mi? Standard Oil dünyanın en büyük petrol şirketi. Bu petrol şirketi ilginç bir şekilde plastiği keşfediyor. Diyor ki aman kanser yaparsa yapsın. Ve dünya plastik şişeden su içmeye bayılıyor. Bunu da böyle aman fakir sürünüyor, ölüyor diye düşünmeyin. Mesela bir tane Türk insanı hayal edelim. Lahmacun 50 lira olduğu muhteşem bir beach, plaj. Beach'te oturuyor böyle. 50 liraya lahmacunu yerken suyu geliyor bardakta bilmem ne lolo. Ama o adamın içtiği su yarım saat önce ya da bir gün önce arazide bir tarlada bir yerde açıkta güneşin altında bekliyordu. Niye? Çünkü güneydeki depolama alanları, beach alanları falan dar. O kadar insan yiyeceği suyu toptan alıp boş arazilere depoluyorlar. Kanser herkese geliyor. Dünyadaki ülkeleri görüyorsunuz şu an ekranda ve 6 çocuktan 3 çocuğa hatta daha az sayıya ne kadar sürede ve hangi yıllar arasında ülkeler dönmüş. İngiltere için 1815'te 1910. Ne demek bu? Kendileri planlı olarak 95 yıllık bir süreçte çocuk sayısını azaltmışlar. Amerika için Polonya'yı geçiyorum. Polonya'da bir Yahudi soykırımı vardır Hitler. Ama Amerika için olay değişiyor. Amerika'da aynı şekilde bilinçli olarak dikkat edin çocuk sayısını azaltıyor. Diğer ülkelerden ilginç olarak Afrika, Türkiye, Costa Rica, Brezilya hepsi aynı tarihler dikkat ediyor musunuz? Kore dahil. 1960'larda bu ülkelerde çocuk sayısı azalmaya başlıyor. İlginç bir şekilde bundan 10-15 sene önce de ABD buralara Marshall yardımı yapıyor. Süt tozu veriyor, çeşitli gıdalar veriyor. 10-15 sene içerisinde bu ülkelere kısırlık başlıyor. Dünyada gördüğünüz 3. seviye denilen Amerika'ya göre ülkelerin hepsinde 1960'larda kısırlık başladı. Buradan Adnan Menderes'e selam olsun. Birazdan niye bu kadar değindiğimi göreceksiniz. Bu ülkeler 20-25 sene içerisinde çocuk sayısında hızla azalmaya gitti. Ve şu an ekranda bir haber görüyorsunuz ki Türkiye'deki tüp bebek sayısı hızla artıyor. Türkiye kısırlaşıyor. Sadece Türkiye değil, dünyada birçok ülke kısırlaşıyor ama beni Türkiye'ye ilgilendiriyorsa Türkiye'de tüp bebek sayısı artıyor. Erkeklerin spermlerin hareketliliği ve anormalitesi artıyor. Yani çift başlı spermler vesaire. Bunu yapan şey gıda, beslenme, ambalajlı beslenme. Tütünü konuşacağız. Tütünde bile dedelerinizin sardığı sarma cigara adamı öksürtmezken bugün kullanılan tütün dedelerinizin yerine sizi öksürtüyor, kanser ediyor. Dedelerinizin dedesi akciğer kanserinden ölmüyordu. Sarma cigaranın içerisinde zift bilmem ne yoktu. Bugün merak ediyor musunuz o yaprak tütünün içerisine o kadar zararlı şey nasıl giriyor? DDT bile nasıl girebiliyor? Hiç merak etmiyor musunuz? Bakın tüp bebek haberinde aşağı doğru iniyorum ve burada bir satır görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Çok güzel bir açıklama. Pet şişe gibi plastik ürünlerin vücutta bisfenol A ve bisfenol B kimyasal maddeleri bıraktırıyor ya salgılatıyor. Bu da hem kadınlarda hem erkeklerde üremeyi maalesef anormal halde bozuyor. Şimdi ekrandaysa glifosfat denilen maddenin insanlara etkisini görüyorsunuz. Çok ilginç bir şekilde otizmin artışıyla glifosfatın artışı tam denk geliyor neredeyse. Grafikler örtüşüyor değil mi? Glifosfatı dünyaya yayan kim biliyor musunuz? Monsanto. Monsanto kim biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Arıların toplu şekilde ölmesine sebep veren tarım ilaçlarının sahibi. Dünyada arıcılığı bitirmeyi hedefleyen, arıların tamamen dünyadan yok olmasını isteyen firma. Ve Monsanto kim biliyor musunuz? Birazdan göreceksiniz.
Rockefeller Foundation ve Bill Gates'e nasıl ortak olmuşlar, nereden bağlamışız göreceğiz. Öncelikle şunu bilmeniz lazım. Dünyada insanları hasta eden şeylerin %80'i petrolden geliyor. Plastik şişeler petrolden geliyor. Tarım ilaçları, pestisit, GDO'lu gıdaların tarlada başarılı şekilde büyümesini sağlayan pestisit bir zehirdir. Ve biz tarım desteklerinde bu pestisitin kullanmasını neredeyse artık zorunlu kıldık. Yıl 1880. Osmanlı böyle sonlara doğru gidiyor. Osmanlı'nın koruması azaldıkça protestanlar özellikle Rusya'ya yakın olan bu Kars'tı, Kırım tarafıydı. Oradan kaçmaya başlıyorlar. Çünkü Rus Ortodoksları baskı yapıyor. Nereye kaçıyor biliyor musunuz? Amerika'ya kadar kaçıyorlar ve yanında Türk buğdayını götürüyorlar. Türk buğdayı da çok değerli bir buğday. 1896, 15 yıl sonra Amerika'da çok sert bir kış oluyor. Ve ilginç şekilde Türkiye'den giden bu Türk buğdayı bu kışı atlatan 3 buğday tahıl tipinden birisi oluyor. Amerika'nın dikkatini çekiyor. Amerika hemen alıp bunu bütün Amerika'yı yayıyor. Bundan 20 yıl sonra Amerika tarımın %40'ı, bundan 40-45 yıl sonra %80'i bu buğdayla yapılıyor. Ama bu buğday Rockefeller Foundation'da dikkatini çekiyor. İlk önce Japonlar genetiğiyle oynuyorlar, sonra Rockefeller'lar. Rockefeller'larla Ford'lar diyor ki biz dünyaya çok zengin, muhteşem bir gıda yaymalıyız. Bu gıda buğday olmalı. Bu gıda soya fasulyesi olmalı. Mısır olmalı. Hatta mısırdan nişasta, şeker üretmeliyiz. Ve mısır nişastasından üretilen glikoz şurubu da her gıdanın içine girmeli. Biz içecek yapalım gazlı, içine dayayalım glikoz şurubunu. Glikoz şurubu insanları kanser yapıyor ama o kimin umurunda? Çünkü dünya nüfus kontrolü önemli. Gösterdiğim grafiği hatırlıyor musunuz? Dünya nüfus kontrolü böyle başlıyor. Türkiye 1960'larda, 1940'larda daha doğrusu şeyden sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'dan Marshall yardımı alıyor. Süt tozları geliyor. O süt tozların içinde pislik dolu. Amerika kendi kullanmadığı ne kadar pislik gıda varsa test için Türkiye'ye yolluyor. Ve işgal ettiği bütün ülkeleri bu yüzden işgal ediyor aslında. İlginç bir bilgi verelim size. Tohum. Dünyada çeşitli tohum bankaları var. Bu tohum bankalarından bir tanesi Irak'taydı. Ama Irak işgal edilmeden hemen önce Suriye'ye kendi elindeki saf, temiz, doğal tohumlardan bazı kopyaları bölüp yolladı. İki ülke işgal edildiğinde bu tohum bankaları yağmalandı ve yok edildi. Irak Tohum Bankası artık yoktur, Suriye Tohum Bankası artık yoktur. İşgal eden Amerika hepsini aldı. Işıt mışıt işin palavrası. Bu ülkeler yok edilirken sırf tarihi eserleri yok edilmiyor. Bunların elindeki tohumların tamamı alınıyor. Amerika ülkeleri işgal ettiğinde yardım eder. Kendi gıda malzemelerinin üstünde dener. Dünyada bir tek Japonlar bundan kurtulmuştur. Japonlar akıllıdır. Kendi gıdalarını üretmiştir. Bugün de Japonya dünyanın 3. büyük devidir ekonomi olarak. Çin çatır çatır direnmektedir buna. Çin zaten dünyaya kapanmasının ana sebebi de budur. Amerika'nın aptal Facebook'unu, aptal WhatsApp'ını niye istemiyor? Kendi kültürü içerisine o dandik reklamlar sokulmasın diye. Sakinleşelim, sakin devam edelim. 1881 ve 1939 arası ama Osmanlı Devleti o kadar kötü gidiyordu ki Düyun-u Umumiye kuruldu ve dendi ki Osmanlı'ya ya sen kendini idare edemiyorsun, sana da borçlar falan verdik. Gel senin ekonomiyi biz yönetelim ki nereden gıda alacağına karar verelim. Bunu diyen ülkelerden birisi ABD, birisi İngiltere ama ABD çok baskın. Lakin direkt gelip elini sokmuyor. Tüccarlarla yapıyor bunu. Ve ne yapıyor biliyor musunuz? Osmanlı 1878-1913 arasında her yıl ortalama 75 bin ton un, 65 bin ton pirinç, 10 bin ton buğday ithal ediyor. Ve her yıl dışarıya 2 milyon altın lira yolluyor. Türk tarımı o sırada ufak ufak bitiriliyor. Çiftçinin bir şey ekilmesine izin vermiyor. Yıl 1900 zaten 11'e geldiği zaman 1922'ye kadar 23'e kadar Cumhuriyet döneminde Türk tarımı tamamen bitiyor. Niye? Herkes Kurtuluş Savaşı'na gidiyor. Cepheye gidiyor. Dünya Harbi'ne dolaylı yoldan katılıyor bir şekilde doğal olarak o köylüler. Köylü kalmıyor. Türkiye'de tarım çok başarılı bir şekilde bitiriliyor. Ama bu savaştan dolayı, Osmanlı'nın ahmaklığından dolayı biteni hiçbir şey. Daha ötesine götüreceğim sizi. Menderes dönemine. 1925 Atatürk'ün böyle Türkiye'yi topladığı dönemde 1938 Atatürk ölene kadar Türkiye'deki tarım alanları 4 kat artıyor. Yani biz tahıl üretmeye, gıda üretmeye başlıyoruz. Dünyanın dikkatini bu çekiyor ama diyorlar ki dur nasıl olsa Atatürk bir gün vefat edecek. Biz ondan sonra çökeriz bunların üstüne. Ve elleşmiyorlar, dokunmuyorlar. Çünkü dünya da o sırada kendi karmaşasını yaşıyor. Amerikalılar savaştan bıkmış falan filan. Buraları geçiyorum. 12 Kasım 1956 ilk tarım anlaşmamız Amerika ile.
10.228 nolu resmi gazetede yayınlanan habere göre, açıklamaya göre ABD kendi kullanmadığı dondurulmuş etler, soya gıdaları, mısırlar, buğdaylar ne varsa Türkiye'ye yolluyor. Kredi olarak, hediye olarak. Bir kısmı hediye, bir kısmı kredi bu arada, borç. Bu donmuş yağlar, sığır yağları, hayvansal yağlar vesaire Türkiye'ye geldiği zaman, ki hiç o dönem kimse dönüp şeyi sormuyor. Ya bu Amerikalılar İslami usullere göre kesim de yapmıyor. Yani çok önemli ya din. Neyse, orasına girmeyeceğim şimdi. Bu gelen etler karşında Türkiye 46 milyon dolar ödüyoruz. İlk ABD'ye gitti mi 46 milyon dolar. Amerika bunun tadına doymuyor. Ama bu anlaşma yapılırken ilginç bir şekilde sadece ticaret yapılmıyor. O dönem imzayı atan hain dönüp diyor ki, ben diyor size başka tavizler de vereyim. Mesela Türkiye'deki çiftçilerin bir şey üretmesinin önüne geçelim. Kotalar koyalım. Her şeyden önce Türkiye'nin Amerika'dan aldığı bu malları başka bir ülkeye satması yasaklanıyor. Bir. Türkiye iç piyasada da bu malları satarken dünyadan alınmasına yönelik daha yüksek fiyat verecek ki Amerika'nın ticaretini etkilemesin. İki. Ve işin güzel tarafı, Amerika diyor ki sana ne verirsem bundan sonra onları yurt dışına satamazsın. Ben kontrol edeceğim ihracatını. Türkiye ihracatı o gün bitiyor. Dördüncü madde şu. Türkiye bir şey mi satmak istiyor? ABD alacak. Ve parasını da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na yatıracak. Ama o parayı da ABD kontrol edecek. Harika değil mi? Hiçbir şey başkasından satın alamazsın. Başkasına hiçbir şey satamazsın. Oldu ki birine bir şey satacaksan ben en düşük fiyattan alırım. Merak etme, parayı da sen alamazsın. O parayı da yine ben yönetirim. Niye? Başka yeni şeyler almak için. Bu 1956. Bir kereyle yetmedi bu olay. İkincisi geldi. 1958'de süt tozuna, işte süt ürünlerinin, ki hepsi de leş gibi, hepsinin yapayına 46 milyon dolar daha ödedik. Ve bunun karşılığında tarımın durdurulması anlaşıldı. Türkiye'deki tarım felç edilmeye başlandı. 1958 20 Ocağı'nda şu an ekranda gördüğünüz üzere Ankara Büyükelçisi Fletcher Warren, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'ya bir nota yolladı. Bu da Türk tarımının bitmesine yönelikti. 2 madde yazıyordu. Türkiye artık yumuşak buğday ya da herhangi bir buğday ihraç etmeyecekti. Yani buğday ekimi artık durdurulsundu. Üretse bile ihraç etmesin. Böylece para kazanamasın, köylüler pes etsin. İşte Amerika istediği gibi sırtımıza binmiş bizi yönetiyordu. Buna imza atan Menderes'ti. Bu kadar yetmedi, 1963'te Türkiye'ye son darbe vuruldu. 161 milyon dolarlık bir anlaşmayla Türk tarımı, başınız sağ olsun, bitirildi. Menderes bu 5-6 yıl içerisinde Amerika ne istediyse yaptı ve sırf parasını verip borçlanıp mal satın almaya gitmedi. Aynı zamanda iç piyasayı da bitirdi. Geçen yıl 2017'de bir haber çıktı. Adana'da yanılmıyorsam GDO'lu un bulunmuş, soya bilmem nesi katılmış ekmeklere falan. Fırıncı yakalanmış. Birden fazla fırıncı bunu kullanıyor. Peki sorum şu. Bu fırıncı kendi mi gidip Amerika'dan sırtlayıp getiriyor kardeşim? Gümrükten geçerken kimse mi görmüyor? Bu GDO'lu ürünler nereden geliyor? Türkiye'de GDO'lu tarım maddesi ithali yasak. Geçenlerdeki et haberini hatırlıyor musunuz? Peki GDO'lu maddeler yurtuna nasıl giriyor? Daha da ötesine gidiyorum. Tam GDO'lu tarım ürünü yasak diyelim ki. Peki hayvanlar neden GDO'lu yem yiyebiliyor? Bu niye serbest? O hayvanların yediği GDO'lu tarım ürünleri, küspeler, bilmem neler hayvanın etine geçmiyor mu? Bu niye dünyada limitlenmişken Türkiye'de serbest? 1940 Rockefeller Foundation Ford'larla birlikte dünyada ari üstün ırkı yüceltmeyi planladı. 1940'lar öyle ilginç yıllar ki Hitler de aslında ari üstün ırkı yönetmeye çalışıyordu, üretmeye çalışıyordu. Rockefeller Foundation hem Avrupa'da Hitler'i destekledi, İGBF kimyasal şirketler topluluğu üzerinden Hitler'e yüksek oranlı para aktarıldı ve Hitler bu aldığı paralarla deneyler yaptı. İnsanların üstünde çeşitli deneyler yaptı. O kadar insanın, o kadar Yahudinin öldürülmesinin sebebi de bu arada tıp alanında ve gıda alanında deneyler yapılmasıydı. Hitler'in sloganı neydi biliyor musunuz? Ari üstün ırk. Bundan 4 yıl önce Rockefeller Foundation'ın Ford'la birlikte kurduğu slogan neydi biliyor musunuz? Bu yeşil devrim denilen bir hareket var. Yeşil devrim. Dünyada artık kaliteli tarım gelecek. Bunun için ari üstün tohum gerekiyor denmişti. İlginç değil mi tesadüf? Bu tesadüf bu kadar ilginçlikle bitmiyor. Dünyaya pirinç üretimi diye pirincin genleriyle oynayarak, kromozomlarıyla oynayarak yeni bir mantık getirildi. Altın pirinç, süper pirinç deniyor buna. Normalde biliyorsunuz pirinç beyazdır.
Ama işin ilginci pirinç sararmaya başladı. Altın pirinç denmesinin sebebi sarı olması. Sarı pirinç kromozomları 24'ten yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam hızla arttırılıyor. Yani 36'ya 47 bir şeylere çıkartılıyor. Ve bu değiştirilmiş pirinçler ki dünyada pirinç iyileştirme, Dünya Pirinç Yönetimi Derneği, IR bilmem ne değerlendiriyor böyle. International Rice Foundation, IRF yanılmıyorsam yazarım alta. Rockefeller Foundation tarafından kuruluyor. Dünya pirincini Rockefeller'lar yönetiyor Ford'larla birlikte. Ve dünyanın her yerinde değişik pirinçleri tarlalara ekmeye başlıyorlar. İlk deney Meksika'da yapılıyor. Meksika halkının üstünde bir deniyorlar 5-6 yıl. Sonra Pakistan ve Hindistan. Sonrasında bakıyorlar ki burada istedikleri gibi kısırlığı arttırabiliyorlar. Çeşitli sağlık sorunları yaratabiliyorlar. Çünkü şekeri de yüksek. Şekerin zararını göreceğiz. Bütün dünyaya yayıyorlar. Ve Türkiye o pirinçlerden nasibini alıyor. Türkiye'den gittiğini anlattığım Türk buğdayı ve pirinci var ya, onlar dönüp gelip Türkiye'ye GDO'lu olarak giriyor bir şekilde tohum olarak. Bazı ülkelerde, şimdi Türkiye demeyeyim, ya ironi yapınca da anlamayanlar var ama neyse. Bazı ülkelerde tarım çeşitli tohumlar üzerinden destekleniyor sadece. O tohumu ekme diyor, ona destek yok. Bu tohumu ek diyor. İşin ilginci o tohum da 2-3 senede bir artık verim vermiyor. İlla gidip yenisini alman gerekiyor. Ha, ilginç. İlginç bir şekilde dünyada bu tohumları satan firmalar var. Mesela Syngenta gibi. Syngenta çok ilginç bir firma. Nedense dünyada her yerde tohum üretiyor. Monsanto tarım ilaçları gibi. Monsanto ve Syngenta Bayer'de ilişkililer. Bayer'de dünya ilaç firması. Bayer kimle ilişkili biliyor musunuz? Geriye doğru gittik mi? IG Farben'le. IG Farben Almanların 3. yükseliş döneminde her şeyi Hitler'i finanse eden Rockefeller Foundation'ın para yatırdığı yer. IGBF sonradan parçalanıyor. Çünkü kimya şirketlerinin birleşmesinden oluşuyor zaten. Bunun içerisinde 3 şirket çıkıyor. 3 önemli şirket. 1 Bayer, BASF ki tanıyorsunuz. 3 Agfa. Bayer daha sonra da gidip Monsanto'yu alıyor. Daha da güçleniyor. Şimdi Rockefeller'ın Hitler'le ilişkili olduğu ortada değil mi? Çok basit anlatabiliyorum size. IG Farben'e kimyasal bu birliğe para yatırmış. Orayı güçlendirmiş. Sonra Bayer gidip bir de Monsanto'yu, Rockefeller'la ilişkili olan Monsanto'yu almış. O zaman vermiş, şimdi almış. Burası tamam. Dünyada ilaç şirketlerine bakalım. İlaç firmaları ekranda gördüğünüz gibi Roche, Pfizer, Sanofi, Johnson Johnson vesaire var. Birazdan bu Johnson Johnson'ı gıdalarda da göreceğiz. Gıda tekellerine bakacağız. Johnson Johnson ilginç bir şekilde bu az önce saydığım ailelerle de ilişkili çıkıyor. İlaç sektöründe var, gıdada da var ama Pfizer direkt Rockefeller firması. Pfizer burada da var. İşin ilginci gıdayı yöneten firmalarla ilacı yöneten firmalar aynı. Nedense insanlar bir yandan kanser oluyor yiyerek, bir yandan onların ilacı satılıyor. O kadar basit bir denklem ki pet şişeyle, gıdayla hasta et, mecburen alacağı ilacı yüksek fiyatla o ülkeye sat. Bu kadar basit. Sanofi. Sanofi'nin kendi web sitesinden bir makale görüyorsunuz. Bakın kimle ilişkili. IG Farben'in desteklenmesinde ilaç tröstleri denilen ilaçların birliğini sağlayan çeşitli firmalar var burayı fonlayan. Bunlardan bir tanesi Kellogg'stu. Şimdi Johnson Johnson'ı unutmayın, Kellogg's'u unutmayın. Nestle de bunları destekliyordu. Şimdi ekrana dünyadaki gıdayı yöneten ilaca döneceğiz. Firmaların tablosu geliyor. Bakın. Şu anda gördüğünüz tablo dünyadaki bütün gıdayı yöneten şirketler. Bakın Coca-Cola ile başlayalım mesela. Coca-Cola 42 milyar dolar gelir yapmış 2016 yılında ve Coca-Cola'ya ait markaları görüyor musunuz? Aslında Coca-Cola çok büyük değil. Niye? Sadece bunlar var. Fanta, Nestle falan ülkemizde tanınan. Ama bir yanında ne göreceksiniz? PepsiCo, Pepsi firması. Pepsi'de bak Lipton'u tanıyoruz, Tropicana'yı tanıyoruz, Dole vesaire 7-Up'ı tanıyorsunuz. Biraz daha bu tarafa gelirsek Cheetos'lar, Ruffles'lar, ıvır zıvırlar, Kentucky Fried Chicken'lar, Pizza Hut'lar bunları tanıyorsunuz. Şunları pek fazla ülkemizde kimse bilmez ama Quaker'lar vesaire dünyada çok büyük. Pepsi'nin 2016 geliri size söyleyeyim 63 milyar dolar. Aslında Türkiye'de bu kadar tanınmıyor. Kellogg's Amerika için büyük bir dev. Biz Türkiye'de sadece Kellogg's'u cipli, mısır gevrekleri ve sakızlarıyla falan biliriz. Mars, yediğiniz çikolataların çoğu, Snickers'lar, ıvır zıvırlar oradan geliyor. Knorr çorbalar vesaire oradan geliyor. Dondurmalarda bu Algida ile aslında Türkiye'deki ismi Türkiye'ye girmiş durumda. Cornetto ve Algida'lar, yapay dondurmalar.
Ve Unilever. Unilever'i Lipton'la tanıyorsunuz. Dove'la tanıyorsunuz. Axe'la, kimyayla tanıyorsunuz. 48 milyar dolar. Johnson Johnson hatırlıyor musunuz? İlaç sektöründe size tanıtmıştım. Türkiye'de farkındaysanız sadece ilaç değil, yan sanayisiyle de aynı şekilde katkılı ilaçlarla da aynı şekilde bulunuyor. Biraz daha Procter Gamble. Procter Gamble'da kimya sanayiyle tanıyorsunuz. Nestle 90 milyar dolar. Bakın neredeyse Coca-Cola, Pepsi'nin toplamı kadar Nestle. Nestle'ye baktığınızda L'Oreal'den bu kozmetik grubu onda giyimde farkında mısınız? Giorgio Armani, Ralph Lauren vesaire Yves Saint Laurent ve Kit Kat'lar, ıvır zıvırlar, Nestle'ler, Perrier'ler, içecekler neredeyse hepsi Nestle. Bizim tanımadığımız bir de Kraft var. Kraft'ın içerisinde öyle bir ürün var ki dünyayı ele geçirmeye başladı bu. Bilmiyorum farkında mısınız? Son dönemde nedense bu Oreo denilen bisküvinin her türü çıktı. Bizim raflarımızda da bu arada her türü var. Envai çeşidi var ya. Bizim raflarda da aynen böyle. Her yere giriyor. Her yiyeceğin içerisinde var. Bunlar bu arada Türkiye'ye gelmemiş versiyonları. Şöyle baktığınız zaman. Syngenta, Monsanto ve Bayer dünyada bolca protesto edilen, bolca ismi geçen firmalar. Bu firmaları başka bir yere daha bağlayacağız. Nereye bağlayacağız biliyor musunuz? Kıyamet Tohumları projesine. Bill Gates dünyanın en zengin insanlarından birden niyeyse bir vakıf kuruyor eşiyle birlikte. Melinda Bill Gates Vakfı diye. Ve sonra da Rockefeller Foundation'dan Ford'lar gelip buna destek veriyor. Ve Norveç'te dünyanın öbür ucunda buz gibi bir yerde yer altına bir tohum bankası yapıyorlar. Ve diyorlar ki bu tohum bankası diyor dünyadaki bütün tohum çeşitlerinin bir sonraki nesle aktarılması için. Niye? Hayırdır, dünyada bir şey mi olacak? Şimdi diyecek ki hocam tohum bankası falan yer altında efsane üretiyorsunuz. Gelin kısaca bir tur atalım mı? Burası Norveç'in çok soğuk bir yerinde ve yerin dibine doğru Bill Gates Vakfı ile Rockefeller'ın, Syngenta'nın, Monsanto'nun birlikte yaptığı bir yer. Burası tabii ki yalandan bir turistik gezi ama dünyanın her yerinden tohumların saklanma şartlarını gösteriyorlar. Başka hiçbir faaliyet yapmadığını, sadece depo olduğu anlatılıyor. Bakın dünyanın her yerinden tohumlar var. Kanada'dan olanları gösteriyorlar falan. Ama tabii ki çok masumuz. Hiçbir şeyimiz yok. Amacımız dünyanın refahı falan. Peki kime karşı? Neye karşı? Gördünüz mü? Bağlayarak gitmeyi seviyorum. Şimdi buraya tohumlar nereden gelmiş olabilir? Irak'taki tohum bankası yok edildi. O tohumlar buradan çıktı. Suriye'dekiler evet. Türkiye'de bir ara yastık altından tohumlar toplandı. Devletin topladığını demiyorum. Ayrıca dedelerimizin sandıktan tohumları çıktı. O tohumlar da mı yoksa buraya gitti ya? İlginç değil mi? Çok ilginç. Avrupa'daki tohumların da kökeni buraya gitti. İlk domates burada. Her şey burada. Neden burada? Burası aynı zamanda çünkü bir tesis. Kimyasal çalışma tesisi. Tohumların üzerine genetik çalışmalar da yapılıyor. Ama bunlar artık başka videonun konusu. Dünyada gıdayı yönetmek çok büyük bir güçtür. Sadece bu kadar değil. Tütün. Şimdi tütün ilginç bir bitki. Böyle alıyorsun, doğadayken sarıp yakıyorsun ki ben nefret ederim. Keyif alıyorsun ama Türkiye'deki yaprak tütün alınıp yurt dışına yollanıyor. Amerika, Belçika, çeşitli Hollanda, çeşitli ülkeler, Fransa işleyip bize geri satınca 8 katı para ödüyoruz. Türkiye tütün ihracatından övünüyor. Diyor ki ihracat %8 arttı. Arttı da ithalat da onun 10 katı arttı. O ne oldu? Deli gibi tütün alıyorlar. Her şeyin fiyatı 2'ye katlandı. Geçen sene bugün Eylül'ün bilmem kaçında 27'sinde 26'sında bir paket sigara kaç paraysa bugün 2 katı. %90 her şeye zam geldi. Peki size bir soru. Biliyor musunuz ki dünya tütün piyasasını bu firmalar yönetiyor? Bir numara Philip Morris, Marlboro bilmem ne çeşitli marka Chesterfield, Parlament bunların sahibi. Bunlar sigarayı dünyaya o kadar överek anlatıyorlar ki reklamlarında bebekleri kullanıyorlar. Hamilelik öyle güzeldir. Orada da sigara için. Bebeklerde de sigara içsin. Bebeklere de faydalı. Dişçiler öneriyor ya. O kadar. Bunun reklamını ayrıca anlatacağım. Sigara nasıl satılıyor? Reklamcılığı konuşacağız. Ama burada dönelim Philip Morris'in hikayesine. Philip Morris 1890'larda Türkiye'de. Manisa'da doğuyor. Sonra ne oluyorsa Türkiye'deki baskıdan, şundan bundan, ticaretin ortamsızlığından basıp direkt şeye gidiyor, Amerika'ya. Ve o kadar güzel bir dönemde gidiyor ki bundan 20 sene sonra Türkiye tütün mamulleri ilgili yasa getiriyor padişah döneminde. Ve biz tütün mamullerini ithal etmeye başlıyoruz. İşin ilginci Türkiye'deki tütün fabrikaları hızla kapatılıyor ve satılıyor. Tekel tütün fabrikası British American Tobacco tarafından alındı. Az önce gördüğünüz listedeki sıralamasına bakalım. Bu kadar değil. Gelelim şekere. Bu arada unutmayın.
Türk tütünü yok edilmiştir. Ekranda gördüğünüz haberi oturur okursunuz. Açıklama bölümüne bunun linkini atarım. Dünyada en çok şeker üreten, en çok şeker ithal edip alıp satan ülkeler falan filan bunları boş verin. Dünyada en çok şeker zararı gören 4 ülkesinden birisiyiz. Çılgınca şeker tüketiyoruz. Amerikalılar obeziteye doğru koşuyor ama Türkiye'de çok rahat durmuyor. Ama şekerde önemli olan şu. Şimdi şekerin çeşitli tipleri var. Yani fruktoz, glukoz, işte laktoz, sükroz. Bunların monosakkaritleri var, disakkaritleri var. Ama mısır nişastasından üretilen çakma şeker, sahte şeker kanser yapanı. Şekerin tamamı zarardır ama dedenin yemediği, mesela üzümden alıp yiyordu ya ki tarım, genetiği değiştirildiği için şu anda gerçek üzüm de yok da neyse. Ama dedenin yediği, aldığı şekerde sorun yok. Hangi şekerde sorun var? Glikoz şurubundan elde edilen. Ve size ilginç bir haber söyleyeceğim. Türkiye'deki bütün şeker fabrikaları satıldı. Satıldı ve kapatıldı. Ekranda görüyorsunuz haberlerini. Dünyanın en büyük şeker üreticisi, yapay şeker, glikoz şurubu üreticisi kim biliyor musunuz? Cargill. Cargill firması gittiği ülkede ilk önce en tarıma uygun araziyi buluyor. İznik, Bursa. Çöküyor oraya, oranın suyunu alıyor, pislik olarak dışarıya atıyor. Ve mahkemelik oluyor. 20 senedir sürüyor mahkemesi. Gittiği yerlerde glikoz, o saf güzel kaynak suyunu alıp glikoz şurubuna çevirip sana yediriyor. Ve sen bunu yiyorsun. Ne oluyor biliyor musun? Bu da glikoz şurubu sonradan vücutta hazmedilemez, çözülemez, sindirilemez ve faydası görülmeyecek bir şeye dönüşüyor. Glikoz şurubu kanser yapar mı? Bu da bir video konusu, yapar. Peki soru şu. 4 tane şeker fabrikası. Turhal. Ki Turhal Şeker Fabrikası Atatürk'ün açılışına katıldı. Böyle Anıtkabir'de gördüm. Özel bir plaket, özel bir şekerlik üretmişler Atatürk'e. Neyse geç. Turhal Şeker Fabrikası, Ilgın Şeker Fabrikası, Muş ve Alpullu Şeker Fabrikaları. Neden kapatıldı arkadaş? Kime satıldı? Kim kapattı bunları? Neden Türkiye'de şeker üretilmesi durduruluyor ve bunun yerine glikoz şurubu dayanılıyor övünülerek, gurur duyarak. Tatlandırıcılar hiçbiri masum değil. Yurt dışından gelen herhangi bir şey masum değildir. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi dairesi yani nişasta bazlı şekeri, daha doğrusu mısırdan üretilen bu glikoz şurubu ıvır zıvırın kotasını %10 tutuyordu, %8'e düşürdü. Türkiye ne yaptı biliyor musunuz? %15'e çıkardı. Şu anda belki daha da çıkmıştır. Artık her şeyin içinde kullanılıyor. Biz nişasta bazlı şekerin kullanım kotasını 312 bin tona çıkardık. Dünya ne yaptı biliyor musunuz? Düşürdü. İspanya'da bu rakam ne biliyor musunuz? 53 bin ton. Almanya'da 56 bin ton. İtalya 32 bin ton ve hızla düşürüyorlar. Türkiye ise hızla katlayarak arttırıyor. Dünyanın 10 katı, bakın 312 bin ton bütün Avrupa'nın izin verdiğinin toplamı kadar nişasta bazlı çakma şekere, kanser şekerine izin var Türkiye'de. Peki diyeceksin ki hocam şekere niye bu kadar taktın? Çünkü şeker bir ülkedeki tarım gelirini sağlar. Türkiye'de 1999'da 500 bin hektar alana şeker ekiliyordu. Şeker pancarı. 2015'te bu yarıya düştü. 270 bin hektar. Çiftçi sayısı 450 binden 120 bine düştü. Bu çiftçi ne oldu? 450 bin çiftçinin sadece artık 120 bin, dörtte biri ekmek yiyebiliyor. Fabrikalar kapatıldı. Oradaki işçiler ne oldu? Fabrikaları kapatırsan, köylüyü tarım yapmaktan engellersen, onlar ne olur? İşsizlik, enflasyon, dolar sonra niye yükseldi? İşte bak bütün anlattığım videoları yavaş yavaş bir yere bağlıyoruz değil mi? Yapay tatlandırıcılar %70'ini Çin'den ithal ediyoruz. Şu şeyler var ya, bu şekersiz gazlı içecektir. Onun için aspartam var canım kardeşim. Aspartam ne biliyor musun? Senin kanserin. 2001 yılında Türkiye 23 bin ton aspartam ve yüksek yoğunluklu çakma tatlandırıcılardan ithal etti. Masum bu bilmem ne bitkisinden yapılmış, hiçbir şey yok bunda. Saçmalama saçmalama, onların hepsi kanser. 2001'de 23 bin ton. 2015'te 350 bin ton. Geçen sene bu 500 bin tona yaklaştı. Bu kadar yüksek yoğunluklu yapay tatlandırıcı ne oluyor biliyor musun? Sıfır şeker al iç. Diyet bu ya. Glikoz şurubunun diyeti bebeğim, iç ne olacak ki? Al sana kanser. Şimdi anladınız mı? Adamlar Monsanto, Syngenta gidip Dünya Tohum Bankası'nı Bill Gates ve Rockefeller Foundation'la kuruyor. Bütün tohumlar oraya çekiliyor. Bu tohumların senin dünyadan çekilmiş hali yeni tohum olarak sana geri veriliyor. Bu yeni tohum sadece Monsanto ve Syngenta, Bayer firmalarının ilaçlarıyla ayakta durabiliyor. Bir kere bu ilaçları almak zorundasın, tarım takviyelerini. İki, bu tohumlar seni kanser ediyor. Her türlü kanser oluyorsun.
Kanser oldu mu? Yanında bir tane de aç gazlı içecek. Oh, duble kanser. Kanser oldu mu? Nereye gideceksin? Bu ilaç firmalarına, az önce saydığım bu ilaç firmaları sana satacak, sonsuz gelir. Hep döngüdesin sonsuza kadar. Ne yapabilirsin? Dünya gıda tarım tekelini yıkmak için ne yapabilirsin? Artık hiçbir şey. Ambalajlı gıda yemezsen bir zahmet kurtulursun. Ama sen bilirsin. Ben bugün bir şey anlatmaya çalıştım. O da şu. 3-4 aile, yani 4 firma daha doğrusu gıda, dünya, tarım sektörünü yönetiyor. 10 marka, ki bunlar 4 aileye bağlı, bütün, şu an tekrar ekranda görüyorsunuz, bütün yediğiniz marketteki her şeyi üretiyor. Ve ben neye karşıyım biliyor musunuz? Çocukların reklamlarda bilmem ne süt bilmem nesi, bakın bu çikolata çok güzel, bu gevrekler çok güzel, ki Kellogg's aynı zamanda IG Farben'le ilişkili olan Kellogg's, görüyorsunuz bugün çocuklara gevrek alışkanlığı kazandırmaya çalışıyor. Kahvaltıda bunları yiyin, bunları yiyin. Bütün bu firmalar çocukları kullanıyor. Ben buna karşıyım. Hiçbir ambalajlı gıda asla çocuklar için faydalı değildir. Gıda Dedektifi diye bir Instagram hesabı var. Ne olur takip edin. YouTube kanallarını yeni açtılar ama harika bilgiler veriyor cahil insanlara. Ben çok uzatmayacağım. Dünyayı böyle yönetiyorlar. Üçüncü videoydu. Bu videoda ne öğrendik? Dünyayı böyle kanser ediyorlar. Dünyayı böyle ilaçlara mahkum ediyorlar. Dünyayı böyle kısır ediyorlar. Dünyayı böyle ari ırk, kendi istedikleri ırka yönlendiriyorlar ve dünyayı böyle tek elleriyle tutabiliyorlar. Bir ülkeye bir tane vatan haini yollarsın, o ülkeyi tek başına sana tasmalar. Her toplumda olmuştur bu. Gördünüz, anlattık. Ondan sonra da onu astırırsın, ondan sonra o kahraman olur. Irak'ta, Libya'da neler yapıldıysa Türkiye'de zaman zaman yapılıyor. Ben Öktatar. Umarım keyifli bir video oldu. Yani ne yapmaya çalıştığımı anlamışsınızdır. Sizi bir farkındalıkla uyandırmaya çalışıyorum. Hiçbir şehir efsanesine karışmıyorum. Olabildiğince belgelerle, verilerle size bilgi derleyip getirmeye çalışıyorum. Umarım bir parça ambalajlı gıdalardan uzak durursunuz. Umarım bir parça farkında olursunuz. Bazı markalar artık anlarsınız. Leblebi gibi ilaç yutmayı da bırakırsınız. Bu video yayına girecek mi? Ben yayınladıktan sonra izlenmesi dondurulacak mı? Silinecek mi hiç bilmiyorum. Ama 8 videoyu tamamlama gibi bir hayalim var. Sizlere umarım ulaşır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.